Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer sizlere yine bebek ve çocuklarımız için yakadan başlama dikişsiz bir yelek anlatacağım. Yeleğim için ben 100 gram 250 metrelik antipilik bir ip kullanıyorum. 3 numarada misinalı bir şiş kullanıyorum. Şimdi şöyle ipimi kenara alayım. Çok fazla zaman kaybolmasın diye şişime ilmeklerimi attım. Şöyle bakın arkadaşlar. 82 ilmeğimi attım şişime ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum şöyle düz olarak. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ilmek çalışacağım. Bakın bir ilmek düz aldım. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Ben yeleğimin rengini kız bebek için seçtim. Siz farklı renklerde çalışarak kız ve erkek bebeklerimiz için yeleğimizi çalışabilirsiniz. Yeleğimizin modeli hem kız bebeklerimize hem de erkek bebeklerimize gayet uygun olacak. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz ilmek örerek örgümü ilerletiyorum. Sıra sonuna geldim. İlmeklerimi bir ters bir düz örerek. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Bakın ilmekleri gördüğüm şekilde. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters. Bakın bu ilmeğim düz, düz örüyorum. Bu ilmeğim ters, ters ördüm. Bu sırada sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden de sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpin katını aldım, düzelteyim. İpimi öne aldım. Bakın ilmekleri gördüğüm şekilde. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. Bu şekilde burası örgümün arka yüzü. Şöyle ön yüzünü döndürüyorum. Bu şekilde örgümün ön yüzünden 6 sıra tamamlayıp geliyorum. Örgünün ön yüzünden 6 sıra oluşturdum geldim bakın. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada bir sıra haroşa çalışacağım. Şöyle bakın. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Bakın 17 ilmek ördüm. Burada renkli ayraçlarla ayırıyorum. Bakın
ayracımı taktım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. Kırmızı ayracımı taktım. 10 ilmek kol ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ilmek kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi ördüm. Bir ayraç taktım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. Mavi ayracımı taktım. Yeleğin arka sırt bölümünden yine ters ilmeklerle devam ediyorum. Bakın bir ilmek reglan artırım ilmeğimden sonra bir ilmek ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ilmek yeleğin arka sırt bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerim. Ve bir tane mavi ayracımı taktım. Şöyle bakın renkli ayraçlarla ayırdım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. Bir ayraç taktım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğimden sonra kol bölümü için olan ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 82 ilmek başladım. Yeleğimi video başında unuttuysam bazen unutuyorum arkadaşlar. 82 ilmek başladım. Şimdi bir ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. Bir tane ayracımı taktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmekte bir yaka. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafında da tamamen ters ilmekler çalışacağım. Ön pat ilmeklerim haroş olacak. Nereye kadar? Şu mor ayraca kadar, yani şu en son reglan ilmeğime kadar. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka tarafından da ters ilmeklerle devam ediyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa, biliyorsunuz. Haroşa ilmeklerimi ben ters örüyorum. Örgünün arka tarafındayız. Örgünün ön yüzünden ilmeklerimizi ayırdık. Kol, beden, reglan artırım ilmeklerimizi ön yakalara ayırdık. Dediğim gibi belki video başında unuttuysam 82 ilmekte ilmekle başladım. Şimdi en son reglan artırım ilmeğime kadar örgümün arka yüzünden de örüp geliyorum. Bakın örgümün arka yüzünde yine reglan artırım çalışmıyorum. Bir sırada örgünün arka yüzünden haroşa örüyorum. Şu şekilde örgünün ön yüzünden bir sıra haroşa sırası oluşacak. Mor ayraca kadar örüp geliyorum. Örgünün arka tarafından da bak ters ilmeklerle ördüm. Geldim. Son reglan ilmeğime kadar. Ayracımı bu tarafa aldım. Burada 17 ilmeğim var yakada, biliyorsunuz arkadaşlar. 2 ilmeği
ters olarak ördüm. Kaldı 15 ilmeğim. 15 ilmeğimin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Örgümü ön yüzünü döndürdüm bakın. Şöyle baştaki ilmeğimi, dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bakın bir ilmek alarak artırdım. Burada gizli artırım çalışıyorum. Bir ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Şöyle yaparım dilerseniz. Net bir belli olana kadar şu reglan artırım ilmeğimi, sabit ilmeğimi ayraçla şöyle belli edeyim. Şimdi 10 ilmek kol bölümü için olan ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek ördüm. Ayracımı aldım, bakın kenara bir ilmek alarak gizli artırım yaptım ve bir ilmek düz ördüm. Bu ayracımı aldım. Bunu da hemen şöyle bu bir ilmek sabit reglan artırım ilmeğimi takıyorum. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümündeki ilmeklerimi düz örüyorum. Dolayarak artırmıyorum, ilmek alarak artırıyorum, gizli artırım. Robamız çok kolay. Yeleğimiz örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için gayet güzel bir yelek olacak ve kolaylıkla örecekler. Bakın diğer reglan artırıma kadar geldim. Ayracımı aldım. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bu reglan artırım ilmeğim. Yine şu bir ilmeğimi ayraçla işaretledim. Bir ilmek alarak artırdım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar ilmek saymaya gerek duymuyorum. Ayracımı aldım. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Yine bu ayracı bakın şu şekilde bir ilmek sabit reglan artırım ilmeğime işaretledim ve bir ilmek alarak artırdım. 2 ilmek düz örüyorum. Yaka düşürme tekniğinde burada 17 ilmeğim vardı. 2 ilmek ördüm. Kaldı 15 ilmeğim. Şöyle örgümü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Bakın bu artırmış olduğum ilmekleri de ters örüyorum. Şu diğer yaka düşürme ilmeğine kadar örgümün arka yüzünden ilmeklerimi ters örerek geliyorum. Örgünün arka yüzünden ördüm, geldim. Ters ilmeklerle bakın kısa satır ilmeklerimi. Burada 15 ilmeğim vardı. İki ilmeğimi aldım. Kısa satır ilmeğimi. Burada kaldı 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim. 13 ilmeğin 7 ilmeği ön patı ilmeğime ait. İpimi arkaya aldım. Bakın bu ilmeğimi, dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle reglan artırım ilmeğime kadar geliyorum. Evet, bu daha önceki artırdığım ilmeğim, bunu ördüm. Ortadaki bir ilmeğim hep sabit gidecek. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz ördüm.
Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek aldım. Bakın bu bir ilmeğim hep sabit. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek alarak gizli artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Örgü ilerledikçe şu bir ilmek reglen artırım ilmeğim kendini belli edecek ama bakın şöyle ayraçlarla işaretledim. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Robamızda farklı bir çalışma yok. Sadece gizli artırmamız var. Bu sefer şöyle kolay bir roba çalışması olsun istedim. Örgüye yeni başlayanlar için. Şimdi bakın ayrıca geldim. Burası bir ilmek sabit reglen artırım ilmeğim. Bir ilmek alarak gizli artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Reglen artırım ilmeğimi. Bir ilmek alarak gizli artırdım. Ve yeleğin kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar. Bakın. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek reglen artırım ilmeğim sabit düz. Bir ilmek alarak artırdım. Gizli artırım. Bakın reglen artırım ilmeğimden sonra geldim kısa satır ilmeklerime. Burada 15 ilmeğim vardı. 2 ilmeğini düz olarak aldım. Kaldı 13 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Yaka düşürme tekniğini bu şekilde çalışıyoruz. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Bakın artırmış olduğum ilmeklerim de ters. Bunu nereye kadar örüyorum? Şu diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgünün arka tarafından ters ilmeklerle ördüm, geldim yaka düşürme ilmeklerime kadar. Burada 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim kalmıştı. 2 ilmek ördüm, kaldı 11 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Bakın reglen artırım ilmeğime geldim sabit bir ilmeğime. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek düz. Reglen artırım ilmeğim bu. Bir ilmek alarak artırdım. Kol bölümü için olan ilmekleri düz örüyorum. Ve diğer bakın reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek düz. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Şimdi farklı bir teknik yok. Şöyle göstereyim bakın. Burada bir ilmeğin hem ön ilmekten hem arka ilmekten birer ilmek artırıyorum. Kol bölüm için olan bölümleri düz örüyorum. Sonra bir ilmek yine reglanın her iki tarafından artırıyorum. Bu kolda ve bu reglanda çalışmış olduğum tekniği diğer kolda ve diğer iki reglanda çalışıyorum. Yaka düşürme ilmeklerine kadar. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar ördüm geldim. Burada 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim var. Bakın 2 ilmek aldım. Kaldı 11 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Burada ip uzantısı olmasın diye. Daha sonra örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın bu artırmış olduğum ilmeklerim de ters. Bunu diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar örüyorum arkadaşlar. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum.
Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 11 ilmeğim var. Bakın 2 ilmek aldım. Kaldı 9 ilmeğim. Kısa satır ilmeğine ait 2 ilmeği aldım. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Şu bir ilmek sabit reglen artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle örüyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Reglen ilmeğimi bir ilmek alarak artırdım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz ördüm. Reglen artırım ilmeğime kadar. Evet, reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırdım. Bakın, bir ilmek sabit ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümündeki ilmeklerimi düz örüyorum. Bu her iki reglanda çalışmış olduğum artırma işlemini bu kolda, diğer kolda ve her iki reglanda çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim var. 2 ilmek ördüm. Kaldı 9 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Diğer yakadaki şu kısa satır ilmeğime kadar. Buraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 9 ilmeğim var. 2 ilmeğimi kısa satır ilmeğimi aldım. 7 ilmeğim ön pat ilmeğim için ayırdım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım ve düz ilmeklerle devam ediyorum. Bir ilmek sabit reglen artırım ilmeğime kadar. Bir ilmek sabit reglen artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek alarak artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek alarak artırıyorum. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer reglan sabit ilmeğime kadar ilmeklerimi ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Bakın, bir ilmek sabit ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek alarak artırdım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Örgümü ilerletiyorum. Kısa satır ilmeğime kadar. Bu reglanda, her iki reglanda ve bu kolda çalışmış olduğum işlemi bu kolda da çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 9 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. Artık kısa satır ilmeği çalışmıyoruz. Örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeğimi bir sıkılaştırıyorum. Örgünün arka tarafından gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Şu diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar, orada ilik yeri çalışacağız. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka tarafından bakın ördüm geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ilmeklerimi biliyorsunuz. Ben ters örüyorum. 1 2
3 ilmek ters ördüm. Bakın bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek ters ilmeğimi aldım ve bu 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum ve ilk ilik yerimi de açtım. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğine kadar artık anlatabileceğim bir şey yok. Bu sıra sonuna kadar gelelim. Şu reglen artırım ilmeklerinde ilmeklerimizi artırıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra örgünün arka yüzünden de gördüğüm tüm ilmeklerimi ön pat ilmeklerimle beraber ters örüp geliyorum. Örgünün arka tarafından da ördüm, geldim. Şöyle bakalım. Kaç artırım olmuş? Sayalım bakın şöyle. Kendini bariz belli ediyor ilmekler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 artırım oldu arkadaşlar. Bu şekilde. 18 artırım çalışacağım. Robada şöyle örgünün ön yüzünden 13 diş haroşa dişi oluşacak. Arka yüzünden gelirken ilik yeri açacağım. Bu şekilde robayı çalışıp geliyorum. Robada 18 artırım yaptım, geldim. Bakın şöyle sayabiliriz. Yakından şöyle göstereyim. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 artırım yaptım. Örgümün ön yüzünden 13 diş haroşa çizgisi oluştu. Arka yüzünden gelirken de bakın ilik yerimi açtım. İlmek sayılarını da veriyorum sizlere. Ön yaka 35 ilmek. Bu bir ilmeği kola verdim. Sabit reglan artırım ilmeğimi. Burada da sabit reglan artırım ilmeğimi kola verdim. Kol 48 ilmek. Arka beden 62 ilmek. Diğer kol 48 ilmek ve diğer yaka 35 ilmek. Burada da bir ilmek sabit ilmeğimi kol tarafına verdim. Yine yeleğimizin arka bedende de bir ilmek reglan artırım sabit ilmeğimi kol tarafına verdim. Toplam ilmek sayımız 192 ilmek. 192 ilmek elde ettim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bakın ayraçlarla da işaretledim, ayırdım ki kol ve beden ayrımını yaparken tekrar ilmek saymaya gerek duymayayım diye. Örgünün ön yüzünden haroşa ilmekleriyle devam ediyorum. Burada mor ayraç bakın yaka, kolda da kolu da haroşa ilmekle devam ediyorum. Bu mavi ayraca kadar. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber mavi ayraca kadar yani kol ilmeklerini örene kadar haroşa ilmekleriyle devam ediyorum. Haroşamı ben ters ilmeklerle oluşturuyorum biliyorsunuz. Şimdi kolda şu yakadaki gibi çalışacağız arkadaşlar. Kolda bir diş haroşa sırasını oluşturup sonra bir ters bir düz lastik işlemine geçeceğiz. Bu şekilde haroşa ilmeklerle mavi ayraca kadar örgümü ilerletip geliyorum. Evet, mavi ayraca kadar haroşa ilmeklerle ördüm kol ilmeklerimi. Şimdi örgümü döndürüyorum. Sıra sonuna kadar gitmiyorum. Kol ilmeklerini çalışacağım bir ters bir düz olarak. Ayracım düştü, takıyorum şöyle.
Burada ilmeğimi örüyorum. Döndüğüm ilmeği ördüm. Bakın düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın ilmeklerim bir ters bir düz olarak çalışıyorum. Örgünün arka yüzünden bu mor ayraca kadar ilmeklerime bir ters bir düz çalışıp geliyorum. Mor ayraca kadar geldim. Son ilmeğim ters geldi, ters aldım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bakın burada bir diş haroşa oluşturdum. Bu koldaki gibi bir ters bir düz ilmeklerle lastiğimizi oluşturacağız. Baştaki ilmeğimi örüyorum, dönmüş olduğum ilmeğimi düz olarak. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz alıyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek mavi ayraca kadar geliyorum. Mavi ayraca geldim. Artık ayracı çıkarıyorum. Gerek kalmadı. Örgümü dönerek çalışıyorum çünkü. Burada da örgünün ön yüzünden 6 sıra olana kadar bir ters bir düz ilmeklerle çalışacağım, kol ilmeklerim arkadaşlar. Örgünün ön yüzünden 6 sıra çalışıp geliyorum. Daha sonra kol ilmeklerini kapatıyoruz. Burada farklı bir teknik yok. Anlatabileceğim farklı bir şey yok. Sırayı tamamlayıp geliyorum, 6 sırayı. 1 2 3 4 5 6 6 sıra lastik sıramı ördüm. Şöyle bakın. Şimdi örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri kapatıyorum. Şöyle ilmeğimi öne alıyorum, ipimi. Bakın ters ilmeğimi ters kapattım. 2 ilmek. İçinden bir ilmek aldım. Şimdi düz ilmek denk geliyor. İpimi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi düz. İpimi öne alıyorum. Bu ilmeğimi şişime taktım. Ters ilmeğimi ters. İpim arkada. Düz ilmeğimi düz. Bu şekilde kapattığımız zaman örgünün şu kapatmış olduğumuz kısımda gerilme olmuyor. Esnek oluyor. Ligralı gibi arkadaşlar. İlmekleri gelişine göre kapatıyoruz. Tek yönlü kapatmıyoruz. Ve örgümüzü nasıl ördüysek aynı ayarda ilmeklerimizi kapatalım. Bakın. Şimdi kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Geldim. Bakın arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. İlmekleri gelişine göre kapattığım için bakın. Ligralı tek yön kapatmadığım için. Şimdi burayı
tığ ile birleştireceğim. Şöyle örgünün ters yüzünden birleştiriyorum. Tığı aldım. Şuradan alıyorum. Hemen şöyle bakın. Aldım ve kapattım. İkisini karşılıklı birleştirdim. İlmeklerin bu şekilde kapatıyorum. İlmeklerin karşılıklı gelmesine dikkat ediyorum. Şişler elime takılıyor. Şu şişleri şöyle alayım. Şunu da şöyle alayım, takılmasınlar. Evet. Evet, bir tane kaldı. O bir taneyi de alıyorum ve birleştirdim. Bu ilmeğim böyle kaldı. Şimdi örgümü şöyle döndürüyorum. İlmeğimi aldım. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın. Bu şekilde kolu kapattık. Gördünüz mü? Şöyle. Şimdi yine ters ilmeklerle bu mavi ayraca kadar örgünün arka yüzünden ilerliyorum ve burada bir ilmeğim oluştu. Bakın, bu bir ilmeği kapatmıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şuradan şöyle bir ilmek daha çıkaralım arkadaşlar, tamam mı? Alt beden bölümümüz çok dar olmasın. Bu bir ilmeğim. Şuradan da hemen bir ilmek daha aldım. Hani kol altında 3 ilmek artırmış oldum. Siz dilerseniz o bir ilmekle de devam edebilirsiniz. Ters ilmeklerle mavi ayracıma kadar devam ediyorum. Bu mavi ayraca kadar. Şimdi bu kolda yaptığım işlemi bu kolda da yapıyorum. Hani Şirin Hanım, ikinci kolu neden anlatmadın demeyin arkadaşlar. Aynı işlem, video çok uzuyor. Burada yaptığım işlemi burada da yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar geliyorum. Bu yakada da yine haroşa çalışacağım. Oraya kadar örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın, bu kolu da aynı şekilde çalıştım. Şöyle bakalım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Burada ilmek sayısını sizlere vereyim tekrar. Arkadaşlar, kol ilmeklerimi kapattıktan sonra elimde 118 ilmeğim kaldı biliyorsunuz. Bir ilmek, şu ilmeği kapattığım, kolu kapattığım ilmeğim vardı. Birer ilmek de kenarlardan artırdım. Yani kol altında 3 ilmek artırdım. Diğer kol altında da 3 ilmek artırdım. 118 artı 6, 124 ilmek elde ettim. Modelim 4 artı 4 artı 4. Modelim içinde ilmek sayım yeterli. Yine de örgünün arka yüzünden gelirken ilmeklerimi sayacağım. Eksiklik varsa birkaç ilmek artırırım. Hiç sıkıntı olmaz. Bakın, ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum.
Şöyle bakalım. Örgümün ön yüzünden şu şekilde bir sıra haroşa sırası oluştu. Örgümün ön yüzünden 2 sıra haroşa sırası oluşturup geleceğim. Ön yüzünden de ters ilmeklerle öreceğim. Arka yüzünden de 2 sıra haroşayı oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 2 diş haroşa oluşturdum. Geldim bakın arkadaşlar. Arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm. Şimdi örgünün ön yüzünde modelimize başlıyoruz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu yeleğimizde tırtıklı böyle uyguluyoruz arkadaşlar, bakın. Ön patı. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm haroşa olarak. Şimdi 4 ilmek düz. Modelimiz çok kolay. Yeleğimiz baştan sona kolay. Örgüye yeni başlayanlar için. Bakın 1, 2, 3, 4. Modelimizin ilmek sayısı 4 artı 4 artı 4 artı demiştik. Şimdi ipimi ön aldım. 4 ilmek ters haroşa örüyorum. Bakın 4 ilmek. İpimi arkaya alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. İpim arkada. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. İpim önde. 4 ilmek ters. Şöyle ipim arkaya alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. İpimi öne alıyorum ve 4 ilmek ters. Bu şekilde devam ediyoruz. Örgümün ön yüzünden. Nereye kadar? 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar bu şekilde 4 ilmek ters, 4 ilmek düz şekilde devam ediyoruz. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar modelimin ilk sırasını ördüm geldim. Bakın 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde de sonunda 4 düz ilmek çalıştım. Evet, sıra başında da 4 düz ilmek çalışmıştık. Şimdi ipimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa çalışıyorum. Haroşa ilmeklerim ters. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa biliyorsunuz. Şimdi sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örerek sıra sonuna geldim. Modelde 2 sırayı tamamlamış oldum. Şimdi bakın ipimi öne aldım. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi baştaki ilmeğimle beraber haroşa örüyorum. Baştaki ilmeğimi biliyorsunuz örmeden alıyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz. 3. sıradayız. Modelde, ilk modelde 4 ilmek ters. Modelimiz kaydırmalı ama çok kolay. 4 ilmek düz ve 4 ilmek ters. 4 ilmek düz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. 4 ilmek düz, 4 ilmek ters, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters ve 7 ilmekte ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgünün ön yüzünden modelde 3. sırayı ördüm. Sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa biliyorsunuz.
ön pat ilmeklerim dahil örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri örüyorum. Sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Örgünün arka yüzünden modelde 4. sıradayız. Burada anlatacağım hiçbir işlem yok. Dediğim gibi yeleğimiz baştan sona kolay bir yelek oldu. Acemi arkadaşlarım kolaylıkla yapacaklar. Şimdi ben sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden de ördüm geldim. Tüm ilmekleri ters olarak örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Modelde 5. sıradayım. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Bu sırada yine 4 ilmek düz, 4 ilmek ters olarak devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgünün arka yüzünden de gördüğüm tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Bir modeli tamamlamış oluyoruz. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters ördüm geldim. Modelde 6 sırayı tamamladım. Şimdi ikinci modele geçeceğiz. Bir modelde şu şekilde haroşa kısmından daha kolay anlarız. 3 diş haroşa kısmı oluşacak. İkinci modelde modelimiz yer değişiyor. Düz olan yer haroşa, haroşa olan yer düz şekilde çalışıyorum. Şimdi ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Dört ilmek düz ilmeğim haroşa. 1, 2, 3, 4. Bakın ters ilmek. 4 ilmek haroşa olan kısım düz. 1, 2, 3, 4. Düz olan ilmeklerim ters öreceğim. Bakın ipimi öne aldım. 1, 2, 3, 4. Haroşa olan modeli düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonundaki bu 4 ilmek düz ilmeğim de ters olacak. 7 ilmek de haroşa ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum sıra sonuna kadar. Düz olan ilmeklerim ters, haroşa olan kısmı düz, düz olan ters. Yani modelde düz olan ilmeklerim haroşa olarak çalışılıyor. Haroşa olan ilmekler düz olarak çalışılıyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Farklı bir işlem yok. Dediğim gibi modelimiz gayet kolay. Bu şekilde ilerliyoruz. Örgünün arka yüzünden ördüm, geldim tüm ilmeklerimi ters. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Arkadaşlar, şu ilk modelde nasıl çalıştıysak ikinci modelde aynı çalışıyoruz. Haroşa olan kısımlar ters ilmekler, düz olan kısımlar düz, haroşa olan kısımlar ters, düz olan kısımlar düz. Bu şekilde ben bu modeli tamamlayıp geliyorum. İkinci modeli ördüm geldim. Modelimiz bu. Kesme şeker. Şimdi şöyle yeleğimizi bir katlayalım. Bakın sizinle beraber katlıyoruz. Bu şekilde dedim ya, video içerisinde belirttim yine, baştan sona kolay bir yelek. Şimdi yeleğimin ölçüsünü bir alayım, genişlik ölçüsünü. Bakın ön patları üst üste getiriyorum. Kol altından alıyoruz. Genişlik ölçüsünü 26 santim. Ben şimdi yeterli bir ölçüye kadar öreyim. Daha sonra yeleğin etek ucundaki lastik kısmını yine beraber çalışalım. Lastik kısmında yine bir ters bir düz çalışacağız. Yakada ve kolda olduğu gibi arkadaşlar. Belirli aralıklarda da düğme
iliğimizi açmayı unutmayalım. Yeterli bir ölçüye kadar örüp geliyorum. Bu şekilde gidiyor modelimiz. Bakın. İlk model düz. Daha sonra bakın haroşa kısmı. Burada yine düz ilmek. Düz ilmekte haroşa. Haroşada düz ilmek şeklinde yer değişerek gidiyoruz. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. 12 model çalıştım. Şu şekilde bakın. 2, 4, 6, 8, 10. 12 modeli çalıştım. 4 ilik yeri açtım. Örgümün arka yüzünden gelirken bir ilik yeri daha açacağım. Son ilik yerimizi de açacağım. Etek ucundaki lastiği şimdi beraber çalışalım. Yakadaki gibi çalışacağız bu şekilde arkadaşlar. Bir sıra tamamen haroşa çalışacağım burada. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra sonuna kadar gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden bir sıra tamamen haroşa ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Son düğme iliğimi de koymayı unutmuyorum arkadaşlar. Örgümün arka yüzünden de gördüğüm tüm ilmekleri ters ördüm geldim. Örgümün ön yüzünden şimdi bir ters bir düz ilmeklerle çalışacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım, bir ilmek ters, bir ilmek düz, ilik açtığım ilmeğim ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ters bir düz ilmeklerle çalışıyoruz. Yeleğimizin etek ucundaki lastiğimiz. Bakın bu şekilde bir ters bir düz ilmek örerek sıra sonuna kadar geliyor. Bir ters bir düz ilmeklerle sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüyorum. Bakın ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde de ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın baştaki ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeğim ters, düz ilmeğim düz. Bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde örgünün ön yüzünden lastikte 6 sıra oluşturup geliyor.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ilmeklerimizi kapatalım. Şöyle ipimi öne bir alayım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum bakın. Bu ilmeğim ters olduğu için ters olarak kapatıyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğim düz. İpim arkada. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. İpimi öne aldım. Bir sonraki ilmeğim ters. Ters olarak kapattım. Düz ilmeği düz kapatıyorum. Ters ilmeği ters. Kolda kapattığım gibi burada da aynı şekilde kapatıyorum. Sonra arkadaşlar düğmemi de dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi de diktim geldim. Şimdi dilerseniz yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. 26 santim yeleğimizin beden genişliği. Şöyle enseden alıyorum. Arka enseden basen üstü etek ucu 33 santim. Şöyle kol boyu reglen artırım 15 santim. Robadan sonra alt beden bölümü 23 santim. Arkadaşlar yeleğimiz 6 ay 1 yaş arası oldu. 6 aydan 1 yaşa kadar bebeğimiz yeleğimizi giyer. İpim farklı bir renk görünüyor, turuncu gibi, ama nar çiçeği harika bir renk. Yeleğimiz ön yüzü bu şekilde, arka sırt bölümü bu şekilde. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız gayet rahatlıkla bu yeleğimizi çalışacaklar. Buraya kadar videomu izlediyseniz bir beğeni butonuna tıklayıp bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yeleğime de bir ipten fazla gitti arkadaşlar. 1,5 ipe yakın gitti. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygıyla kalın. Hoşça kalın.